Herkese merhaba. Vist 2026 EMEA Kickoff ile birlikte yeni sezon resmen başladı. Geçtiğimiz sezon boyunca düzenli olarak paylaştığım EMEA bülteni içeriğine bu sezonda kaldığımız yerden devam etmeyi planlıyorum. Bültene geçmeden önce Kickoff formatına kısaca değinip ardından haftalık bültenimize başlayalım. EMEA Kickoff 20 Ocak'ta 12 takımın katılımıyla başladı. Ancak bu sezon önceki yıllardan farklı olarak yeni bir format bizleri karşılıyor. Yeni sistemle birlikte üçlü eliminasyon formatı devreye girdi. Champions 2025'e katılma başarısı gösteren takımlar turnuvaya ilk turu bay geçerek başlıyor. Kısaca örnek vermek gerekirse takımların Master Santiago biletini alabilmesi için 4 galibiyet elde etmesi gerekiyor. 3 mağlubiyet alan ekipler ise Kickoff'a veda ediyor. Turnuva 12.0 yaması üzerinde oynanıyor. Bu yamayla birlikte harita havuzunda yer alan Sunset yerini Biriz haritasına bıraktı. Elbette bu yama yalnızca haritalarla sınırlı kalmadı. Ajan dengeleri ve takım kadroları tarafında da dikkat çeken değişiklikler mevcut. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak takımların harita üzerindeki kompozisyon tercihlerini ve genel oyun yaklaşımlarını kısaca değerlendirip sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, artık her şey hazır gibi görünüyor. Heyecanla geride bıraktığımız Visit 2026 EMEA Kickoff'un ilk hafta bülteni başlıyor. Kickoff Navi Carmine Corp serisiyle Split haritasında başladı. Navi tarafında Rooks için Chamber tercihi dikkat çekerken Carmine Corp çift Initiator'lı bir kompla sahnedeydi. Haritanın büyük bölümünü kontrol eden Navi 13-11'lik skorla Split kazanmayı başardı. Seri Heaven ile devam etti. Bu haritada Navi Double Controller tercihiyle oynarken Carmine Corp Double Duelist Comp tercih etti. Ancak Casey'nin bu agresif yaklaşımı oyuna beklenen etkiyi yansıtamadı. Navi'nin ilk yarıyı 10'a 2 önde kapattığı Heaven 13-7'lik Navi galibiyetiyle sonuçlandı ve Navi Kickoff'a net bir galibiyetle başlamış oldu. İlk günün ikinci serisi Foot Gentlemates arasında oynandı. Foot daha standart kabul edilebilecek bir komp ile haritaya çıkarken Gentlemates cephesi Double Duelist ve Brimstone tercihli bir komp ile oynadı. Sentinel ajanlarının zayıflaması sonrası Gentlemates'in Abyss haritasında Brimstone artı Smoke odaklı bir yaklaşımı tercih ettiğini görmüş olduk. Gentlemates Foot'un harita seçimi olan Abyss'i 13-8 kazanarak seriye 1-0 önde başladı. Serinin ikinci haritası Split'te ise takımların benzer mantıkta komplar tercih ettiğini söyleyebiliriz. Gentlemates Yoru Astra ikilisini tercih ederken Foot aynı komp iskeletini Omen Veiley varyasyonuyla oynadı. Bu farklılığa rağmen Gentlemates kendi haritası olan Split oyun boyunca kontrol altında tuttu ve rakibini 13-6 mağlup ederek seri 2-0 ile kazandı. İkinci günün ilk karşılaşması BBL Pacific serisiyle başladı. BBL beşlisinin eski organizasyonlarına karşı sahneye çıkması bu seriyi onlar adına daha da özel kıldı. Sahnede yer alan 10 oyuncuya bakıldığında 9 oyuncu ilk VCT tecrübesini yaşarken şampiyonluk geçmişi bulunan Sinet tecrübesiyle Valorant tarihinin veteran oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Serinin ilk haritası BBL'in tercihiyle Biriz oldu. Bu karşılaşma EMEA 2026 sezonunun ilk Biriz haritası olarak kayıtlara geçti. İki takım da haritaya Double Duelist komple çıkarken Pasifik cephesinde Omen artı Astra, BBL tarafında ise Cypher artı Viper tercihi yapıldı. Haritanın büyük bölümünü kontrol eden BBL'e karşı Pasifik ikinci yarıda oyuna ortak olmaya çalışsa da bu çaba yeterli olmadı ve Biriz 13-10 BBL galibiyetiyle sonuçlandı. Serinin ikinci haritası Abyss'te BBL yine Double Duelist komp tercih ederken Pasifik tarafı Double Initiator artı Double Smoker komp ile sahnedeydi. Pasifik'in IGL'i Cupert önceki takımıyla katıldığı sezon dışı turnuvalarda da Abyss haritasında Brimstone tercihini sıkça kullanıyordu. Haritaya iyi başlayan taraf BBL olsa da oyun kontrolü ilerleyen roundlarda Pasifik'e geçti. Seven'ın KO ile sergilediği 367 ACS'lik performans galibiyetin kilit noktası oldu ve Abyss 13-7 Pasifik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla seri 1-1'e geldi. Serinin karar haritası Pearl'de BBL bir kez daha Double Duelist komp tercih ederken Pasifik cephesinde Seven'ın Sage seçimi dikkat çekti. Pearl önceki haritaya kıyasla daha tek taraflı geçti. BBL'in 13-4'lük net üstünlüğüyle sonuçlanan haritada Loveless Rock'ın 28 kill ve 441 ACS'lik performansı seriyi BBL'e getiren en önemli faktör oldu. İkinci gün Ulf Vitality serisiyle devam etti. Güçlü kadrosuyla Vitality sezon öncesinde ligin favori ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Ulf cephesinde ise yaş engeli bulan oyuncuların yerine stand-in ile sahneye çıkılması takımı dezavantajlı bir konuma soktu. Seri Vitality'nin seçimi olan Biriz ile başladı. Takımların birbirine benzer komplarla sahneye çıktığı haritada Omen Astra farklılığı öne çıkarken Vitality IGL Yampi'nin yoru tercihi dikkat çekti. Haritayı baştan sona kontrol eden Vitality Biriz'i 13-3 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci haritası Korot'ta Yampi yoru tercihini sürdürürken Vitality cephesinde derk eden Phoenix, Chronicle'dan ise Chamber seçimi geldi. Ulf tarafında ise Double Initiator artı Double Smoker komp tercih edildi. Vitality karşısında oyuna tutunmakta zorlanan çaylak ekip 13-0 ihtimalinden yalnızca 11. roundu alarak kurtulabildi. Haritayı 13-1 kazanan Vitality seri 2-0'leri noktalayarak üst tura yükseldi. Ulf ise Kickoff'ta yoluna Middle Round üzerinden devam edecek. İlk haftanın 3. gününde Navi ile Heretics karşı karşıya geldi. Navi'nin Casey karşısında aldığı galibiyet bu serinin rekabetçi geçeceğinin sinyallerini veriyordu. Seri Bind haritasıyla başladı. Navi standart kabul edilebilecek bir komple sahneye çıkarken Heretics Double Duelist'te agresif bir komp tercih etti. Dengeli geçen harita 13-10 Navi galibiyetiyle sonuçlandı ve Navi seride 1-0 öne geçti. Seri Heaven ile devam etti. Navi önceki Heaven tercihini korurken Heretics bu
bu haritada da Double Duelist Comp ile oynamayı sürdürdü. Haritanın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Heretics 13-11'lik skorla galip gelerek seride dengeyi sağladı. Serinin kazananı Split haritasında belli oldu. Split'te Navi önceki kullandığı komp tercihini korurken Heretics cephesinde Double Duelist seçimi bu haritada da devam etti. Navi'nin takım oyunu anlamında ortaya koyduğu kusursuz performans skor tabelasına 13-6 olarak yansıdı ve seri 2-1 Navi üstünlüğüyle tamamlandı. İlk gün FUT'u mağlup eden Gentlemates bu kez Giant-X karşısında sahneye çıktı. Pearl ile başlayan seride Giant-X tarafı Double Initiator Comp tercih ederken Gentlemates Double Duelist Comp ile oynadı. Başa baş geçen haritayı 13-10 kazanan Gentlemates seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci haritası Bind'da Gentlemates Double Duelist artı Double Controller Comp tercih ederken Giant-X tarafında seçli Comp tercih edildi. Haritanın ilk yarısı 10-2 Giant-X üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı tam anlamıyla nefes kesti. İkinci yarıda kontrolü eline alan Gentlemates rakibini adeta haritadan sildi. Hiç round vermeden Bind'i 13-10 kazanmayı başaran M8 bu sonuçta seriyi 2-0 ile noktaladı. Geçtiğimiz sezon sık sık comeback yiyen ekip bu kez hikayeyi tersine çevirdi ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geri dönüşe imza attı. Haftanın son günü heyecanla beklenen Fnatic BBL serisiyle başladı. Seri BBL'in seçimi Biriz ile açıldı. Temsilcimiz BBL Pasifik karşısında kullandığı kompu koruyarak sahneye çıkarken Fnatic cephesinde Double Controller'ın yanında Alpha Jer'in Sage tercihi dikkat çekti. Fnatic'in haritaya sert girişiyle birlikte ilk yarı 9-3 sonuçlandı. Ancak pes etmeyen BBL oyuncuları ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle döndü. Round kontrolünü adım adım ele alan temsilcimiz kusursuz bir geri dönüşe imza atarak Biriz'i 13-11 kazanmayı başardı. Seri Heaven ile devam etti. Heaven'da Fnatic geçtiğimiz sezon sıklıkla kullandığı komp ile sahneye çıkarken BBL Double Duelist komp tercih etti. Biriz'de yaşanan geri dönüşün ardından Fnatic Heaven'da da BBL'in temposuna karşılık veremedi. Temsilcimiz haritaya 13-4 gibi net bir skorla kazanarak seri 2-0 ile geçmeyi başardı. Haftanın kapanışında Team Liquid ile Team Vitality karşı karşıya geldi. Liquid'in yeni transferi Vayne vize problemi nedeniyle Berlin'e geç ulaştığı için takımda yeterli antrenman yapma fırsatı bulamadı. Bu nedenle kulüp karşılaşmaya Kicks ile çıkacağını resmi olarak duyurdu. Seri Biriz ile başladı. İki takım da haritaya benzer komplarla çıkarken rekabet seviyesi oldukça yüksekti. Başa baş geçen haritada son sözü Vitality söyledi ve 13-11'lik skorla seride 1-0 öne geçti. Seri Pearl haritasıyla devam etti. Team Liquid cephesinde Double Duelist komp içinde dikkat çeken Brimstone Smoke tercihi öne çıkarken Vitality tarafında Chronicle Sage tercihinde bulundu. Haritanın ilk yarısını 8-4 önde kapatan Liquid'e Vitality ikinci yarıda karşılık verdi ve mücadele uzatmalara taşındı. Uzatmalarda üstünlüğü ele alan Liquid Pearl'ü 14-12 kazanarak seriyi Krot haritasına taşıdı. Kara haritası Krot'ta Vitality Ulf karşısında kullandığı kompunu korurken Liquid Double artı Double Smoke komp ile sahneye çıktı. Vitality'nin oyun kontrolünü elinde tuttuğu harita 13-9 Vitality galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçta seriyi kazanan Vitality üst turda BBL'in rakibi olurken Team Liquid Carmine Corp ile eşleşti. Team Liquid cephesinde dikkat çeken bir diğer detay ise geçtiğimiz sezon Duelist rolünde izlediğimiz Kamo'nun bu seride Initiator rolünde görev alması oldu. Suigetsu Viper zehrini önce failliyor, sonraki roundda roundu kazandırıyor. Heavy lifting here. Oh god. I mean, he was actually not in a bad shout on that. Just fight, misses the behind. snake bite, yeah, though. and that's unfortunate. That could have been great stall. Yeah. Slow down this kind of three, not impossible. And that's making it look more likely. 11 seconds coming up. There is still a chance to make this a threat. Who's going with the snake bite? Warner couldn't quite get away from it. Oh, he's 15 HP, it lands perfect. Levin ve Dose9'ın kombosu Casey'ye entry'yi getiriyor. We're tough conversion. Oh, I Being kind a of little bit like. frugal, hoping to make something happen. EMEA 2026'nın ilk case'i Zeus'tan geldi. Flash out, there's the pop, but they haven't caught Zeus. He's good to fire from the side and take a double. A leg up for Foot as they look to reclaim the site, and mates, they step forward, taking an even more aggressive stance. Smoke up top gives Bippo the cover. He's on the corner. He'll be taken out of it by Zeus. It's just running through this side, and Ace Guy that found we expected. Like when he first came into the team, he was just nuts. Like you could see why Foot had built the roster around him. Last year, I do feel like parts of that went missing. Cena being in the roster, more utility was put into that sort of like control. Mr. Fall'ün Frenzy ile ace atıyor. We know that the majority of the players are on the site, but Yedijay's isolated. They need to deal with him hello. up top as the drop comes in. Mr. Fallen able to deal the damage! It's a triple for the leader! A headshot on the glyph, finishing him off! And the ace for Mr. Fallen! He's okay, or that got bad, and then just aces with it. Like, especially from the fact that like half of those leavably clean. Whoa, what's that? They've got 6 rounds and 2. Zeus Viper perdesini sarkan Vandal'ı göremiyor. He played duelist in the past, you know. Oh, did Zeus see the barrel? No, he didn't. No, he didn't. No. Not yet extinguished for Foot. Yeah, this is it's one of those
sort of moments where you look Gentleman's karşısında %100 kazanma oranına sahip olan Foot bu seride ilk kez mağlup oldu. Bu sezon BBL'den Gentleman's'e katılan Luin West ise maç sonrası katıldığı röportajda bu detaya değinmeyi ihmal etmedi. Hani böyle güzel başlamak her zaman iyi hissettiriyor. Fut'u yenmek her zaman çok daha iyi hissettiriyor. Umarım onlar da bir gün bana karşı galibiyet alır. Göreceğiz. Sined'in bıçak denemesi başarısız oluyor. patiently. Does he check? Does he check the he's not checking the box? Spike planted. No, CNED! CNED, he's a young Don't do Turkish it! boy. Oh, he missed! He missed! You got what you deserve, CNED! Oh, no one's going to clip that. No one's clipping that. It really is. It's like the new kid coming back to the Yes, league, and CNED's like, oh, Get shit, him. I'll show you who's boss. Be careful, Thinky. You might go back off the chair if you swing any harder. Riens biri multisinde round kazanıyor. And he's got ult. This one might be good here. Rien forced forward, forced Rien's got him! Alive! He found him! Well, it's an 8-4 on the half. Na'Vi, I'm sure, cannot be happier. Ekorant'ta müthiş timing yakalayan Grubinho roundu taşıyor. A chance to insta-kill a couple of players on the other side, but it doesn't get really low. Yeah, I mean, Flickless on Westside sharing 80 HP, but Grabinho spawn! It's perfect! He's got them a double! I need a Weapons to be recovered. I might almost favor Flickless in the fight. Playing deep inside main, one on site, and such one a rat. tucked in this Such a corner! Timing I've ever seen. Like, he played perfectly off of his teammates. He needed them to overwhelm that one player, and then he repositioned. Gentleman's oyuncularından basit ama güzel görünen bir açılış skoru. A bad game, especially for what we've seen from him so far. Like when you're already trailing, you There's all can't the give util. away the advantages. Gentleman's'in çaylağı Glib kılıcı kazandıktan sonra Giant Tanks oyuncularına laf atıyor. He's going to bait them out, but they don't know he's behind. Into the 1v1. Ara trying to wrap around, needs to get on that spike. That time is ticking, and Glib knows he just... Momentum. You went the champs! You went the champs, seriously? Starzo giden roundu tek başına çeviriyor ve Ace ile bitiriyor. To this point, it's got to go back to basics. They've still got to defend, though. There's other players to deal with, and nothing is working out for GX. Now it's Starzo's turn. face your fear. Oh, the Nightfall, yeah, I think he just got that one online. That's going to let him know where one of them is. The flank coming from Rubinho will be here in about 2.5 weeks. on him They're going to swing. Starzo is that looking for his own ace. I don't know if they'll be as friendly about it this time because the round far more valuable, but maybe we'll give an opportunity in the corner behind the smoke. They are Grabinho. This is a round that almost should have been their opponents. I think a snake bite is waiting for the spam coming through. Starzo looking for his ace, but he's taking a lot of damage. Can't risk the round for solo glory, but Starzo's going to try and do it anyway. The steps a bit hurt, but there is the ace in the end. Mentality. Double digits, man. We talked about it on the last map. It was hard for mates to get there. They couldn't push up to 10. When they did, they closed the game out. Well, they just went to 10 in a row. Again. Fnatic yavaş oyununun bedelini ödüyor. And the Bowstring needs to stay alive, but he's got his brother alongside him, Hunter's Fury. He's going to have to let go, and it's not going to get planted. There's not enough time. Oh, that has gone catastrophically. Has put them 8-4. A big lead with a chance to close it out here and now. Kicks sezgileriyle rakibini avlıyor. About it. Beyond that, it's already Vitality working, but... Oh, come on! Unable to be retrieved. And once Kicks had the... Purple rakiplerini ikişer indiriyor. Purpo's got to be careful. Gonna have his hands full, but behind that early B main presence, Purpo gonna have his hands full. He's got two! Piece of the puzzle. I mean, that's what Purpo sees from his POV. Chronicle Ekorant'ta 4 vurup yıldızlaşıyor. How annoy you here to maybe crunch on. Chronicle though, the one There's to the open. out drone. Forced off the first angle, and now has to slip back. Burns up some crucial headhunter shots as well. Oh! Well, he still had one. That's all you makes need. him pay. That's all you need. See the trap set as well. Prophex Prophet found one. finds the reward. Camo trying to pull his way forward. Chronicle is Spike putting in a down shift. A. 3 kills in the round, and that says problems galore. 4 bullets, almost too many players to find with them. Down to 2 now. Has to switch out. Kron's had a round. Again, this is that last kill. Like I said, he burnt up a couple on the drone. Beautiful onto Purpo. Prophet One enemy remaining. playing his part too.
Kickoff'ta geride kalan 4 günün ardından en çok izlenen seri 206.725 izleyiciyle Fnatic BBL karşılaşması oldu. İlk haftanın en yüksek SS'lerine sahip oyuncusu 297 ile Derke oldu. Derke aynı zamanda round başı hasar ve ilk kan istatistiklerinde de zirvede yer aldı. SS tablosunda ikinci sırayı 267 SS ile Lovers Rock alırken 246 SS ile Hero, 245 SS ile Larok ve 244 SS ile Mini onu takip etti. Alt 5'li de ise 114 SS ile Shadows, 118 SS ile Demur, 126 SS ile Stern ve 131 SS ile Boster ile birlikte Baha yer aldı. İlk haftada en çok tercih edilen haritalar 4'er kez seçilen Abyss, Biriz ve Split oldu. En çok yasaklanan haritalar ise 5'er kezde Bind, Crowd, Heaven ve Pearl olarak öne çıktı. İlk haftanın en çok tercih edilen ajanı Yoru olurken Reyna, ISO, Harbor, Veto, Gecko, Vice, Deadlock ve Clovis ise hiç seçilmedi. Kickoff maçları 27 Ocak'ta tüm hızıyla devam edecek. İçeriye destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.